Ben bu kadar kolay bayağıdır başka ülkeye girmemiştim. Bak bayılanlar var. Yıkılmış. Dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden bir tanesi. Beni böyle bir ay burada bırak. Merhaba, nasılsın? Seni biliyorum Oo, süper. Instagram'da. I saw that you got the number of the girl, yeah? Utanıyorsunuz mu şu an? Yok canım. Şey diyorsunuz lan, nereden geldi bu yamyam? I'm Greek, so I know. Greek also. Okay, nice. So anytime we're anywhere, we can always pop out a little boogie. Hoş bulduk. Nasılsın? Mert değil mi? Where's this going? I'm scared. We are just walking. Avustralya'nın bir kızına bir de Yağmur'una güven olmazmış. Park the car, lock the door, drop the keys next to your sweater. Selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Neredeyiz? En sevdiğimiz yer havaalanındayız arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Ben bugün 34 yaşıma girdim. Hatta dün gece girdim. Bugün yeni doğum günümün, yeni yaşımı kutlama günü arkadaşlar. Ve sizleri nereye götürüyorum? Hayallerimin ülkesi. Yıllardır ulan gideceğim. Bu sene gideceğim ya. Hayır, bu sene gideceğim. Vizesini aldım, gideceğim dediğim ve sonunda tam 11 ay sonra, vizesini aldıktan 11 ay sonra gittiğim ya da gideceğim sabah mis gibi sulara gelmişsin. Atlayacaksın derin sulara, soğuk sulara. Ama diyorsun ki içimden ya benim bir enerjim eksik. Bana bir heyecan, bana bir tat lazım diyorsan gel seni Dark Blue ile tanıştırayım. 5 tane farklı tadıyla beraber harika bir güne başlayabilirsin. Hem ferahlatıcı, hem keyiflendirici, hem de enerjisiyle sizlere harika sabahlar yaşatacak. Ben şimdi ne yapacağım? Üstümü çıkartıp Dark Blue enerjisiyle uçacağım abi. Sizler de uçmak istiyorsanız aşağıda açıklamalarda yazdım nasıl sipariş edeceğinizi. Tadları gerçekten çok güzel. Beğenmediğim hiçbir şeyi hiçbir zaman sizlere sunmadım. Keyif aldığım için de şu anda sizlere gönül rahatlığıyla sunabiliyorum. Dark Blue enerji çok güzel. Hepinize iyi keyifler dilerim. Haydi zıplayalım. Avustralya'ya götürüyorum. Yeni doğum günü hediyem bu arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Diyorum ki bu hayatta yapabileceğim şu anda kendime en güzel iyilik, en güzel ödüller bu şekilde. Allah sizlere daha güzel yaşamlar nasip etsin inşallah. Daha güzel mutluluklarınız olsun inşallah. Ben bununla mutlu oluyorum. Yeni bir araba almak, yeni bir ev almak. Bunlar da lazım. Bu arada geçinmemiz için, yaşamamız için bunlar da lazım ama yavaş yavaş ya. Önce şu hayalleri bir halledelim. Daha sonra eve de geliriz inşallah. Şimdi arkadaşlar 10-15 günlük bir süreçte Avustralya'nın altını üstüne getireceğiz. Nereye gidiyorum? Tam Bali'den 6 saat uzaktaki Brisbane diye okuyorlar. Avustralya'nın bir şehri, sahil kesimi. Gold Coast diye bir yer var. Oraya doğru da ineceğiz. Başka yerlere de ineceğiz. Alacağım bir tane karavan ya da SUV model bir tane araç. Nasıl Norveç'te sizleri gün gün gezdirdim. Böyle sahil kasabalarına götürdüm. Orada sahil yoktu, fiyortlar vardı. Burada sahil kasabalarına götüreceğim. Sizleri maviliklere, sizleri denizlere, en sevdiğimiz yerlere götüreceğim. Ben çok heyecanlıyım. Gerçekten bu yolculuk benim kendimi bulma açımdan çok çok değerli olacağını düşünüyorum. Hep hayalimdi çünkü. 34 yıl bu anı beklediğim gibi bir şey aslında. Hani ölmüyorum Avustralya için ama yine de çok heyecanlıyım. Artık bir şeyleri ölme olayında zaten bu kadar şey gördükten sonra ne bileyim biraz köreliyor gibi. Çok güzel yerler görüyorsun. Olan diyorsun daha iyisi var hadi onu da görelim falan gibi oluyor artık. Hani şey değil. İlk o heyecan, gezme heyecanı evet var ama ilkteki kadar yok. Çünkü artık o kadar şey gördük ki ulan Maldivleri görüyorsun ayrı güzel. İtalya'yı görüyorsun ayrı güzel. İsviçre'yi görüyorsun ayrı güzel. Norveç'i ayrı güzel. Şimdi Avustralya'sı ayrı güzel. Hepsi bambaşka güzel. Hepsi ayrı heyecanlandırıyor ama ben yine doğruyu söyleyeyim yani. 60. ülke oldu bu. 60 ülke gezince artık böyle inanılmaz wow olacağım bir şey çıkmıyor gibi bir şey oluyor. Yani bitiyor ya. En iyilerini görüyorsun falan. Şimdi Afrika kaldı. Kıta olarak geziyoruz aslında. Avustralya bir kıta. Avustralya kıtasını gezeceğiz. Tarihçesine ineceğiz. Aborjinleri inceleyeceğiz biraz. Sahil kasabalarını gezeceğiz. Karavan kiralarsam karavan kiralayacağım. Şimdi Ceniz. Şimdi az önce döndüm. Gözümüze çarptı bu Japonya, Maponya. Evet. Yeni tişörtümüz arkadaşlar. Belki bu tişört çoktan bitmiş bile olabilir. Sınırlı adet getiriyoruz tişörtleri. Ama inanılmaz güzel bir tişört. Mutlaka almanızı tavsiye ederim eğer kaldıysa. Ben 1.75 kiloyum. M beden giyiniyorum. Omuzlarım da fena sayılmaz yani arkadaşlar. Biliyorsunuz bastık son dönemde. Çok güzel. Tasarım çok güzel. Burada da Caesar Collections yazıyor Japonca. Hatta Japonları gördüm. Dedim doğru mu yazmışız? Vallahi bak arkadan ayakkabı fırlatırım ha. Doğru dedi. İyi dedim bari. En azından doğru yapmışız. Yandaki QR kodlarından ya da aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden kesenize bereket. 699 liraya satıyoruz. Elimizden geldiğince herkes giyinsin diye uğraşıyoruz. The Caesar'ın amacı bu. The Caesar'ın amacı sadece ben cebime para koyayım diye. Yemin ediyorum amacı bu. Vallahi de billahi de bak yemin et. O kadar diyorum. Herkes giysin, herkes mutlu olsun derdindeyim. Bu.
Ben de. Altındaki de çıkacak bu arada yakında. Bakalım ya da çıkmış da olabilir. Öyle bir şey oluyor ki stok video ilerlediğimiz için ne zaman çıkacağını, ne zaman yayınlayacağını artık ben kaçırıyor oluyorum. Ondan dolayı stok yapmamın da sebebi çok zor arkadaşlar. Hani her hafta yeni bir şey üretebilmek, bir yerde olabilmek, yeni bir ülkeye gitmek hem maddi olarak çok zor hem de manevi olarak da artık zorlanıyorsun. Ama Avustralya sonuna kadar değecek eminim. O yüzden bu heyecanı sizlerle paylaşmaya hazırım. Şimdi uçağa bineceğim. Uçağa binmeden önce şöyle bir şey oldu. Tam böyle kahve aldım işte su aldım falan. Abi tam kapıya girerken hani şu kontrol yeri var ya orada benim suyumu aldılar, kahvemi aldılar. Avustralya yasa gereği bunları kabul etmiyormuş. Neyse kangurulara değer. Yoksa ama Avustralya'nız kalsın diyebiliriz ama kangurular var, gün batımları, gün doğumları var, güzel denizler var, mavilikler var. Belki çok başka şeyler var. Göreceğiz. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Hepsine tanıklık edeceğiz. Tek korkum Avustralya ile ilgili dünyanın en zehirli hayvanları Avustralya'da. Yılanı, örümceği. Bunlar biraz düşündürüyor. Ondan çok ormanlara girmek istemesem de ormanın içinde olacağız. Doğanın içinde olacağız. Doğaya alıştık. Bali'deyiz zaten. Bu arada Bali defteri de kapandı. Az önce Eylül'le vedalaştık. O da Türkiye'ye gidiyor. Şimdi o da Amerika vizesine başvuracak. İnşallah bu videoları izlendiğinizde biz Amerika vizesini almış Dünya Kupası'na doğru yola çıkıyor oluruz. Dünya Kupası heyecanını da sizlere yansıtmak istiyorum. Bundan sonra Avustralya, Amerika. Hani Türkiye, Amerika şeklinde ilerleyeceğiz. Hayırlı bir meselemiz de var biliyorsunuz. Fethiye'de Deniz kardeşimiz evleniyor. Kardeşim olduğu için de düğününde bulunmak durumundayım. Oynayacağız biraz. Daha sonrasında da inşallah Amerika. Eğer olmazsa vizesi başka şeyler düşünürüz. Belki vizesiz işte Balkanları gezeriz. Daha hiç gezmedim oralı. Bambaşka ülkelere gideriz. Avrupa'ya tekrar Norveç, işte o İsviçre'yi falan hissetmek istiyorum tekrar. Bakalım. Sizler de inşallah güzel bir mesaj yazarsanız bu kardeşinize bu yolculuğunda. Teşekkür ederim. Yolculuğum boyunca sizlere her şeyi göstereceğim. Avustralya'yı beraber öğreneceğiz. Belki de Türkiye YouTube tarihinde Avustralya'yı bu kadar yol yaparak gösteren biri olmamıştır. İlk kez ben olacağım. Bilmiyorum izlemedim. Yaptılarsa onların da ellerine sağlık kardeşlerimizin. Haydi başlasın. Thank you so much ya. Hello. Really. Hello. Are you from Bali? Yeah, I'm from Bali. Ken Kavari. She's my boss. Oh, she's your Yeah. boss. Big Hey boss. boss, big boss, how are you? Abi çok güzel insanlar ya. Ben dedim ki sıkışıyorum dedim. Bana dedim ne olur dedim. Koridorda yer verin. Vallahi dedi yok dedi. Ama dedi yaparlarsa bir şey yapacağım dedi. Abi adam yapmış. Girişte beni hatırladılar. Not alıp yapmışlar. Şimdi de uçuşa doğru gidiyoruz. Heyecan dorukta. Yemin ediyorum heyecanlıyım ya. Çok güzel olacak. 10-15 gün sonra da Türkiye'de inanılmaz yerlere gideceğiz. Onları da belki çekerim günlük olarak. Haberiniz olsun. Çok güzel olacak. Heyecanlıyım şu an. Gidiyoruz. Uçağımız bu şekildeymiş. Tıklım tıklım dolu ve küçük. Yani 6 saatlik uçuş için küçük bir uçak bence. 5 saat 50 dakika sürecek. Gece 11'e doğru oradayız. Size bir sürprizim var. Oraya varınca tabii ki de her şeyi anlatmaya devam edeceğim ama aynı zamanda sürprizlerim de var. Hem de çok güzel bir sürpriz bence. Anlamlı bir şey. Hayatım daha anlamlı olmaya başladı. Büyüdükçe anlamlaşıyorsun. Yani 34'te daha anlamlı hale geldi. Hadi bakalım. Burası da bizim o fakirhane. Kimse de yok yanımızda. Çok güzel. İnşallah yoktur. Arkadaşlar bu arada gittiğim yer tamam mı? Brisbane'dan Cairns tam 1700 kilometre. 20 saatlik bir araba yolculuğu yapıyor. Ben diyorum ki günde 3-4 saat sürerim. 6-7 günde ben yolu bitiririm diye düşünüyorum. Ama ve lakin daha yavaş da olabilir. Çünkü göreceklerimize ben de hazır değilim. Çok acayip bir coğrafyaya gidiyoruz. Yani kangurulardan o koalalara, ondan sonra çok değişik hayvanlara, timsahlara belki, balinalara belki ya da yunuslara hepsine rastlayabiliriz. Zaten timsahla köpek balığı oranın kedi köpeği gibi bir şey. Yani denizde yüzen timsah var. Daha ne olsun? Öyle bir ülkeye gidiyoruz. Heyecan dorukta. O zaman kemerleri bağlayalım. Haydi artık yola çıkalım. Take a daily dose. I want you to be my antidote. To see Yavaş yavaş sona geliyoruz. Uçağa bindiğinizde size böyle bir form veriyorlar. Nerede kalacağınız, ne yapacağınız vesaire tarzında. Avustralya bildiğiniz üzere vizeli bir ülke. Vizeyi de ben nereden aldığımı inince açıklayacağım. Bir geçeyim sağ salim. Neredeyse vardık arkadaşlar. 5,5 saat sonra geliyoruz. An itibariyle Avustralya kıtasına varmış bulunmaktayız arkadaşlar. Brisbane Havalimanı'ndayız. Bakalım burada işleyiş nasıl olacak? Sonuçta buraya vizeyle giriliyor. Bir kıtaya giriyorsun. Zorlayacaklarını düşünüyorum ama pasaportta dediğim gibi daha önce de Amerika, İngiltere vesaire olunca daha az zorluyorlar. Böyle bir havalimanındayız. Yani neredeyse sadece biz varız. Bizim uçaktan inenler var. Çok da güzel oldu bu. Şöyle ışıklar bayağı düşük. Ben flaşı açtım öyle çekiyorum. Herhalde tasarruf ediyorlar. Bakın o uçakta verdikleri var ya. Burada tüm diller var. İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe var mı bakalım? Farsi, Hindi, Spanish, Japanese, Thai. Abi Türkçe yok. Bizi niye saymadınız ulan? Bizi niye saymadınız ulan? Hello.
Olmaz. Olmaz Avustralya, yapma. Şöyle bir alana doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Sol tarafta transfer için, sağ tarafta da iş transfer için ve pasaport kontrolüne giriyoruz. Hadi bismillah. Ben bir hediye alayım şimdi gideceğim insanların evine. Bakalım neler var. Şimdi şöyle hediyeler aldım arkadaşlar Duty Free'den. Şimdi pasaporta geçiyoruz. En heyecanlı kısım. Hadi bakalım. Ya sanki Türkiye'ye girdim. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ben bu kadar kolay bayağıdır başka ülkeye girmemiştim. Ya Laos'ta beni kapıda kaç saat tuttular, vize aldırdılar falan. Abi o kadar kolaydı ki. Ne yaptım? Pasaportumu okuttum. Pasaportu okuttuktan sonra bir tane sarı kağıt verdi orada bana. O sarı kağıtta ticket'tı. Ticket'ı da kapıdan geçirdim. Hop ne yaptılar? İçeri aldılar. Sonra bagajı aldım zaten gördüğünüz üzere. Bagajı aldıktan sonra baktım çekim yasak oluyor. Hemen durdurdum orada. Sonra devam ettim başka bir line'a. Hani uçakta doldurduğumuz şey vardı ya. Onu verdim. Sarı şeyi ver bana dedi o aldığım bileti. Onu verdim. Bitti. Çıkışa geldim. Abi hiç bu kadar kolay beklemiyordum açıkçası. Yemin ediyorum hiç bu kadar kolay beklemiyordum. Şimdi buradan dışarı doğru çıkacağım. Sürprizin oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Bir tane taksi tutacağım buradan. Uber çağıracağım. Öyle gideceğim. Uber'i çağırmadan önce biraz havaalanını da göstereyim. Şurada araba kiralama yerleri var. Burada para exchange yapacağınız yerler var. Biz bir tane ATM bulalım, para çekelim değil mi? Gelin hadi biraz Avustralya doları kaç para yapıyor göstereyim. 1 dolar şu anda 1.40 Avustralya doları yapıyor. TL bazında da 1 Avustralya doları 32 TL yapıyor. Paralarını beraber görelim değil mi? Geldim, ATM'ler burada. Buradan çekebiliriz. Şuradan çekelim. Hadi bakalım. Evet geldik yine İngilizceler falan filan. Allah'tan full İngilizceyiz ya. Başka dil yok. Withdraw dedik. Check dedik. Kaç para çekelim? Bence 200 Avustralya doları çekelim. İsterseniz kağıt alın, isterseniz almayın. Without receipt diyeceğim. Kağıtsız istiyorum. 5 dolar komisyon çekecek diyor. Çek kardeşim. Gönder bize parayı. Oh hazırlıyor sıcacık. Geliyor. Vallahi havaalanında mis gibi ya. Ulan var ya 1. dünya ülkesi işte ya. Arada çok fark oluyor. Boş olması da şansımız oldu. Avustralya parası da güzelmiş ha. Bunlar 50'lik. 4 tane 50'lik mi verdi bize? Tüh. Başka para yok. Bir sonraki anlatışımda size farklı paraları da göstermiş olurum. Biraz da tarihçesinden, İngilizlerden, hepsinden bahsedelim. Haydi gidelim şimdi Avustralya'daki Türk misafirlerimize. Evet, yanlış duymadınız. Türk misafirlerimize gidiyoruz. Gelin onlar burada ne yapıyor öğrenelim. Ve yarın ilk günümüzde de devam edelim. Şimdi burada Uber çalışıyormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle girdim adresi. Burası 16 kilometre diyor. 16 kilometreye 48 tutuyor. Bekleyip paylaşarak tasarruf edin diyor. 4 ile 9 dakika uzaklıkta. Bu da 3 dakika. Arada 14 dolar fark oluyor. Deneyelim mi? Denemeyelim hadi. Şu an misafirler gece oldu. Geç saatte beni bekliyor. Buradan Ride Share Pickup diyor. Ben buradayım. Birazdan seçsem 5 dakika uzaklıkta zaten. Alım yerine gideyim. Biz gideriz yürüyerek. Şöyle ödedik arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Beraber görelim. Yürüyeceğim yere de gideceğim şimdi. Buradan yol tarifi de alabiliyorum mesela alım yeri için. Bak sana hepsini anlatıyor. Oha ya çok iyi. Çok başarılı değil mi? Fotoğraflarla anlatmışlar. Terminalin alt katına ilerleyin. Terminalden çıkmak için kata gitmeniz gerekiyor. Sonra buradan sola dönün. Döviz bürosunun yanından çıkın. Umar'da 5 dakika içinde. Umair de nerede acaba? Pakistanlı gibi duruyor. Toyota, beyaz Toyota Corolla geliyor. Haydi gidelim yeri bulalım. Sistem çok iyi ama. Bravo. Abi az önce yanlış yere gitmişim ya. O kadar adam gösterdi. Ben dedim bildiğimi okuyayım. Olmadı. Şimdi de başka bir tane daha seçtim. Onu bekliyorum arkadaşlar. Paylaşımlı seçtim bu sefer. 33 dolara düşmüştü. Deniyorum hani olur mu olmaz mı diye. Olmazsa 1 dakika sonra biraz daha bekleyip diğerini tekrardan isteyeceğim. Doğru yerdeyim diye düşünüyorum. Yine bakayım ben de bir. Doğru yerde miyim? Şu an hala bakıyor. Bulamadı. Daha yoğun bir saatte izliyor. Göreceğiz bakalım. İnşallah bulur. Pahalı diyorlardı da bu kadar inanmıyordum. O ortak çağırdığım gelmiyor. O yüzden de özel çağırdım. 48 Avustralya doları tam 34 dolar 17 dakikalık yolculuk için. Bayağı pahalıymış. Amerika'dan bile pahalı olduğunu düşünüyorum şu anda. Tahminlerim o yönde. Çünkü geçmişi hatırlıyorum. Amerika'da benzerdi ama yani Avustralya dolarına göre pahalı bir yer. Zaten insanlar geldiklerinde hep şey diyorlardı. Gezginler özellikle çok pahalı burası. Özellikle Deniz bana demişti. Çok yaşanalısı bir yer ama tatil için gidiyorsan gerçekten çok pahalı diye. Şimdi Aksay diye biri geliyor. 6 dakikası kaldı. Gelecek inşallah. Gidemedik ya. Hani gelişmişti oğlum? Hani parasını da veriyorsun 6 dakikada geliyor. Bali'de 1 dakikada geliyordu. Gelişmişlik arttıkça insanlar inmiyor arabadan yardım etmeye. Sen her şeyini yapıyorsun. Şimdi böyle bir taksi. Hi brother. Go down you. Bindik böyle bir tane Toyota'ya şimdi. Gidiyoruz. 16-17 dakika sürecek. Bakalım sonrasını göreceğiz beraber.
Şimdi dostlar size ben sürprizimi göstermeye geldim. İşte o sürprizim burası. Avustralya'da yaşayan Türk dostlarımız Merve ve Mesut. Abi ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Hoş geldin. Seni gördük daha iyi oldu. Hoş bulduk. Valla Hoş çok geldin. güzel oldu. Sizinle Bali'de tanışmıştık. Buraya gelmek nasip oldu. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Eviniz de çok güzelmiş. Teşekkür ederiz. Eviniz çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Ben restoran işletmeciliği yapıyorum. Ben devlet memuruyum. Abi senin restoran ne üzerine? Meksika. Aa çok severim. Her Gel- şey var mı Meksika geleceksin. usulü? Yarın- Geleceğim. Yarın akşam. Yarın gidiyoruz mu? Gideceğiz. Yarın geliyorsun. Doğum Hemen günü hep birlikte- kutluyoruz. Doğum günü, aynen doğum günü sürprizi. Peki size bir sorum var. Avustralya'ya gelmek için ya da Avustralya'ya gelenlerin ya da Avustralya'ya gelmek isteyenlerin en büyük sebebi ne olmalı? Neden Avustralya'ya gelmeli insanlar? Yani çok güzel bir soru tabii de bence ya biz buraya geldiğimizde tercihen geldiğimizi sanmıyorum. Çünkü çok Biz üniversiteyi Gençtik. bitirdik. Türkiye'de hiç çalışmadık. Direkt gelecek buraya olan geldik. insanın bence beklentisi eğer tahmin edilebilir bir hayat sürmek istiyorlarsa buraya gelsinler. Ama tabii uzakta olmanın, işte her şeyden ayrı kalmanın vesaire Çok uzaktayız şu an. Çok uzak. Bayağı fazla uzakta. uzaktayız. Onun riskini ve onun eksilerini kabul eden insan buraya gelmeli, burayı deneyimlemeli. Her şeyde olduğu gibi deneyim sonra kendi karar verir bence yani. Çünkü artıları var, eksileri var. Çok, Var. çok Çocuk zor bir konu. yetiştirmek Yani çocuk kolay, yetiştirmek güzel. isteyen evet mesela güzel bir Ama örnek. bir taraftan da aile desteği sıfır. Değil mi? Yani o yüzden çok zor. Ya kayınvalide gelmiyor. Yani, Anneanne yok. Yok. Arada geliyorlar. Yani mesela biz burada sürekli Instagram'da vesaire bir yerlerde denk geliyor işte mesela diyor ki işte bir günde şu kadar kazandım falan filan. Mesela maddi beklentilerin insanların çok doğru ayarlaması gerekiyor. Çünkü Değil mi? burada gerçekten hayat herhangi bir yere göre çok daha kolay değil. Bunu garanti verebilirim. O yüzden buraya gelen insan beklentilerini çok doğru ayarlamalı. Ona göre bir beklentiyle gelirse de bence burada mutlu olur. Kaç yıldır burasınız? 15. O seneme, 15 ben 13. Vay Ben çok iyi. evlendikten sonra. 15. senemize girdik. Şu an ikinizin de vatandaşlığı var ama değil mi burada? Tabii. Ah süper. Kaç yıl sonra veriyorlar? Yani çok durumuna göre değişiyor ama biz 6 yıl sonra aldık değil mi? Zorluyorlar mı? Sponsorlukla aldık biz. Ya her geçen sene zorluyorlar. Bir de şeye göre de çok değişiyor. Yani ihtiyaca göre o anda hükümette kim varsa onların politik görüşüne göre vesaire çok değişiyor. Bizde durum da farklı. Eş üzerinden geliyorsan o farklı bir şey. Ama yani Meslekle geliyorsan bir de farklı. aynı zamanda hangi meslekle geldiğini çok önemli. Değil mi? Mesela, çünkü burada sürekli her sene iş listeleri açıklanıyor. Hangi mesleğe ihtiyaç olduğu açıklanıyor. Onun üzerine eğer mühendissen atıyorum, niş bir mühendislik yapıyorsan çok rahat bir şekilde geliyorsun. Hatta gelen bir arkadaşlarımız var mesela. Bir ay önce tanıştık. O yolla geldiler. Kolay gelmişler. Değil mi? Aynen. Diğer- Artık kalifiye göre bu işler Ama değişiyor. öğrenci geleceksen öğrencilikten Zorlaşıyoruz. sonra onu işte vatandaşlığa çevirmek için Çok belli zor. bir Çok zor. yol izleyeceksen Tabii, çok çok meşakkatli. bulman gerekiyor. Zor zor evet. Çok zor. Yani tüm dünyada olduğu gibi özellikle birinci dünya devletlerinde özellikle Amerika, Avustralya, Kanada'da tamam çalışma imkanları var ama vatandaşlık olayı çok çok zor. Ya mesela ben bu örneği veriyorum insanlara. Şimdi bunun ne kadarını söylemek istersin bilmiyorum da hani ben mesela ilk vizeye başvurduktan vatandaşlığı aldığım ana kadar harcadığımız para $80.000 falandı. İyi para. Yani işte avukatlık masrafları, işte devlete ödediğin masraflar, sponsorluk için gereken belgeler vesaire carçuk. $80.000 maliyeti. $80.000 maliyet dediğinde İyi para şu anda Türkiye'de. hem Nereden baksan nerede olsa 4-5 iyi para. milyon Burada da aynen. çok iyi para. Orada Yani, da iyi para. Güzel para kanka. dolayısıyla mesela bunu bilmek lazım. Buraya gelecek olan arkadaşların bunu Çok iyi. tahmin edebiliyor olmaları gerekiyor. Etmiyorlarsa gerçek bu. En azından biz burada gerçekleri söyleyelim ki hayallerle gelip Evet. burada gerçekleri görünce çok zorlanmamış olur insanlar. Evet, çok iyi. hani ben mesela benim iş yerime de çok Türk arkadaşlar geliyor işte arıyorlar, soruyorlar vesaire. Onlara da ben hep gerçekçi bir fotoğraf çizmek istiyorum. Çünkü hiçbir şey öyle göründüğü gibi değil. Gerçekten zorluklar var. Kolaylıklar da var. Nasıl gördüğünle de çok alakalı. Ama doğru beklentiyle gelsin. Değil mi? Ben sadece bunu söyleyebilirim herhalde. O zaman son bir sorum var. Hadi bakalım. Memleket nere? Biz Bursa. Bursalıyız. Neresinden? Çekirge, Yıldırım, Mudanya. Nilüfer. Ha Mudanya'da. Ben Oo. Mudanyalı. O gün sen Ben heykel. Peki İskender'i özlüyorsunuz mu? İskender'i ben yani sevmem. Aa. Ama döneri özlüyor musun dersen Döneri çok özlüyorum. özlüyorum. simit özlüyorum. Simit özlüyorsun. Lahmacun. Özlediğiniz şeyler bunlara. Seviyorum böyle şeyler. Cağ kebap özlüyoruz. Oo evet.
Cağ İskender kebap da bana ayrı yağlı güzel. geliyor. Yani. Evet. Ya ben neyi özlüyorum biliyor musun? Ayran sipariş vermeyi özlüyorum ya. Ayran sipariş verme. Yani yok çünkü burada. Yok değil mi? Yapan yok. Türk Cantık restoranları biliyor var musun? mı? Cantık biliyor musun? Cantık neydi o? Döner mi? İşte cantık bu Pide. lahmacunun daha böyle pideyle karışık orta Onu seviyorsun, hali, şey yuvarlak böyle daha kalın hamuru oluyor. Kıymalı pidenin böyle yuvarlak. Yuvarlak olanı biliyorum. Evet. Bildim. Cantığı çok özlüyorum. Ah be. Bugün de buna içerlendik. Ama yani bunlar öyle şey özlemler yani. Gidebilecek Aynen. özlemler yani. Şey hani bunun için memlekete döneyim denmez. Yok canım. Biz evde yaparız lahmacunumuzu. Bravo. İşte Meksika yine restoranında da konuşuruz yaparsınız siz ya. Bence hep beklentiyle alakalı. Ben Evet. birisi bana dese ki abi sırf döner özledim için Türkiye'ye gidiyorum. Ben derim tamam yani. Gidiyorsa Gitmek vay isterim, be, çok gidebilir iyi. yani. Hani çünkü çok yani kişisel bir şey. çok iyi. Teşekkür ederim sohbetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Yarın devam ederiz. Şimdi uyuyalım. Teşekkürler. Arkadaşlar bak ta Avustralya'ya kadar geldik. Beğeni bir yorum atın. Böyle Mesut Bey'le Merve'nin evindeyiz şu anda. Çok güzel evleri. Yarın devam edelim. Hadi bakalım. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Yepyeni günden herkese selamlar. Şu an neredeyiz hocam? Şu anda Brighton deplasmandayız. Brighton deplasman. Bugün nereye geldik arkadaşlar? Avustralya'nın hangi köşesi burası? Brisbane'da, Brisbane'da kuzeydoğudayız. kuzeydoğu tarafındayız. Bugün maç izlemeye geldik. Sabah ne yaptık? Önce bir uyandık. Evde bir kendimize geldik. Sonrasında bir kahve aldık. Kahvemizle beraber arabaya atladık. Doğruca stada geldik. Şöyle bir staddayız şu anda. Can'ın maçını izlemeye geldik. Can bugün turuncu borda. Yedek mi başlıyor? Oynatsana oğlum adamı. Böyle bir stad yani Amerikan filmleri gibi. Hep böyle videolarda falan görüyorduk. Avustralya bana göre, tabi bunlar duymasın dedi Mesut. Dedi ki yani bunları Avustralyalılara, Amerikalara benzetmeyelim dedi. Ama bence çok çok benziyor hayatları ve görselleri de. Evler de aynı şekilde. Çok güzel bir ortamdayız. Aha maç başladı. Verdi topu. Bakalım yetenek var mı çocuklarda? Tek top. Güzel. Yetenekli varsa alalım bunları Fenerbahçe'ye. Yok bu çocuklar. Bizim Can'ı yedek bıraktı ya. Çok güzel. Yani şu anda Avustralya kültürünü tamamen yaşıyoruz burada. Avustralya insanının hayatını görmüş oluyoruz burada. Bizim Türk olarak da çiftimiz bu şekilde çocuklarına gelip destekliyorlar. Çok çok güzel bir şey bu. Abi işte ortam çok müsait. Yaşamaya müsait, oynamaya müsait. Toplumda huzur var, dert yok. Avustralya zaten dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden bir tanesi. Hafif yağmur çiseliyor şu anda. İnşallah yağmur çok yağmaz. Yağmur başladı. Şansımız bizim bu kadar arkadaşlar. Maksim bu kadar. Bu yağmura özel bir tane beğeni, bir tane yorum bırakırsanız güzel olur. Abi çok iyi oldu. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Millet ağacın altına saklanıyor. Bayağı yağıyor. Bayağı yağıyor. Hocam hani Avustralya sıcak ve kuraktı? Kışa giriyoruz. Kışa mı giriyoruz şu anda? girdiğimiz için Kıştayız. Birazcık yağmurlu geçebiliyor. Hoş aslında kışları kuru geçiyor. Yağıyor. Yağıyor. Beyaz. Yaz. Ya berekettir. Evet. Şimdi biz buraya para veriyoruz mu normalde? Ee, Spor okulu gibi mi Türkiye'deki gibi yoksa? Cüzi bir rakam ödeniyor her sene. Ha. Ödediğin para federasyona ödüyorsun. Avustralya Futbol Federasyonu ödüyorsun. Bir de kulübe ayrı ödüyorsun ama rakamlar çok cüzi rakamlar. Yani 18 dolar bir yıllık. Oha 18 dolar bir yıllık. Tabii. Oo, Vallahi kulübe ödediğimizin ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Ama o da cüzi bir rakam yani. Cüzi. Hani şey bir rakam değil. çok iyi. Ciddi bir rakam değil. Bizim çocuklar şimdi daha Under 9 diye geçiyorlar. 9 yaş altı. Evet 9 yaş altı. İşte birkaç sene sonra onları yapıyorlar. Daha profesyonel bir seviyeye geçmeye başladıklarında para ödemiyorsun bu sefer tabii. Ha. Şu anda Can'ın takımı hani söylemek olmasın da seçme yaptılar. Bu takım en iyi takım. Ha. Kulübün içerisindeki. Yani seçme çocuklar Seçme bunlar. zaten- Ama yine de ödüyorsun yani para. Çok güzel. Daha ödüyorsun. Daha ödeyiz. Ama yani şu ortama küçük bir para ödemek çok güzel. İdman falan yapıyorlar mı maçtan maça mı? Haftada bir idmanımız var. Ha güzel. Salı günleri. Bir saat idman var. Can gerildi bak. Can gerildi, sinirler bozulmaya başladı. Ben nasıl oynamam diyor. Beklemiyordu bence yedek olmayı. İlk defa yedek başladı. İlk kez mi çünkü. başladı? Evet. Acaba mi? Kulübün dayısının oğlu mu geldi? Vallahi bilmiyorum. Torpilli çocuklar Burada hepsi oynuyor. torpil var mı burada torpil olayı da? Benim gariban çocuğum Ha. giriyor. Girdi bizimki. Henry çık lan. Henry Can çıktı. girdi. Can son stoper oynuyor şu anda. Henry tekrar oyuna girdi. Bak oyuna kaptırdı kendini. Çok iyi. Ortam çok iyi arkadaşlar. Devamını birazdan izleteceğiz sizlere. Can'ı biraz izletelim. Can adam kaçtı Can. Ay.
Oo, Sam kaçırdı. Sam offside'tasın kardeşim yalnız. İlk yarı bitti arkadaşlar. Cancım, that's the football, it's the football. Look on the tabela. Röportaj vermek ister misin? Hadi görüşlerini alalım. Nasıl geçti? Meyve yiyorsunuz. Meyve brain. Hadi bakalım bir portakal at kendine gel. Bak çocukların ortamı böyle Avustralya'da. Yaşadıkları çevre bu şekilde. Güzel. Haftalık burada maçlarını yapıyorlar. Her hafta bir tane maçlar oluyor mu? Her hafta bir tane futbol maçımız var. Bir tane tenis turnuvası maçımız var. Tenis turnuvası maçımız var. Çok iyi. Ondan sonra haftada kaç defa tenise gidiyorum? 3 defa tenis var. 3 tenis Tenis dersi. dersi var. İşte yatırımlarımızı yapıyoruz yani. Belki çıkar diyorsun bir Messi bir şeyler. Yani erken emeklilik. Olur mu olur ya. Olur. Deniyoruz yani. Okula kaç saat gidiyor günde? 9'da bırakıyorsun, 3'te bitiyor. Ha, toplamda 6 saat gibi bir süre kalıyor. Ama okulda şey de var. Okul sonrası aftercare dedikleri şey Etüt de gibi var. bizdeki. Bizdeki etüte benzer bir şey. Genelde biz mesela 5 gibi falan alıyoruz. Okul ücretli mi? Yok değil. Ya bedava. Devlet sağlıyor bunu. Yani özel okul var tabii de biz şeye gidiyoruz, devlete gidiyoruz. Peki yemek falan veriyorlar mı okulda? Lunchbox'ını kendin yapıyorsun. Ha, Biz bile yemiyor yani. anladım. Anladım. Bizimkisi boyca diğerlerine göre daha uzun. Fizik olarak daha güzel onlara göre. Tekniği geliştirmemiz lazım. Aslında teknik de fena da değil ama bugün alanlar bulamadı. Alan dediğim bulamadı gibi, istediği Dembele alan. gibi. Dembele gibi Dembele evet. gibi. Alan istiyor. Bir de şu çocuk biraz öne çıkmak istediği için her topu o vuruyor falan. Babasıyla konuşayım ben onun. Babası şurada bak hemen. Nerede onun babası? Şu mu? Çocuğa ayar çek. Onun bak. Çocuğuna fazla özgüven vermişsin yapma. Şimdi maç bitti. Mutsuz muyuz? Neden? Çünkü oğlanı kalede tuttu bütün ikinci yarı. Hocanın adı ne? Hocanın ismini bilmiyoruz. Linçletelim burada. John mu? Evet. John. John anlamıyor futbolda. Takımı yasladı bir de. Takımı çok yasladı geri. Maalesef. Maalesef. 3-1'den 3-3 oldu maç ama Can çok iyi kurtarışlar yaptı kalede ikinci yarı. Gayet güzeldi arkadaşlar. Evet, Avustralya'da klasik bir cumartesi bu şekilde programımız devam ediyor. Bravo Can. It was a Good second half. Well done. good second. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Aileler de bu şekilde buradalar. Çocuklarını destekliyorlar. Hep çocuklar mı oynayacak kardeşim? Hadi bir Brezilya yapalım. Hadi bakalım. Hop hop. Hop. Eskilerden kim kaldı be? Mahalle maçlarında ona Armando Diego Maradona derlerdi. Tek top. Bu kadar. Şimdi dostlar bir İtalyan kahvaltı yeme geldik. New Farm Delhi diye geçiyor. 1975'ten beri. Burada isterseniz kahvaltı alabiliyorsunuz. Saat 11'i çeyrek geçeye kadar 6'da başlıyor servis. Sonrasında da öğlen yemekleri var işte. 11.45'te başlıyor 11 çeyrekte. Akşama kadar ya da 8'de başlıyor mesela paniniler. Biz panini yiyeceğiz böyle etli smoke pişmiş bir et, wagyu eti. Onunla beraber içinde bir şeyler olacak. Onu deneyeceğiz. Tabi burada yumurtalı vesaire de yiyebilirsiniz. Burada fiyatlar ortalama 20 ile 30 Avustralyan dolar arasında değişiyor. Tabi yiyeceğin şeylere göre değişiyor. İçecekler derseniz arkadaşlar 5-6 Amerikan dolarından değil Avustralya dolarından başlıyor. Mesela latteler ne kadarmış? 5 Avustralya doları. O da yaklaşık nereden baksanız 3,5-4 dolara falan geliyor. %30 daha değersiz. %30 değersiz. 3,5 dolar civarına geliyor Amerikan doları. Zaten biz Türk lirası olarak da yazıyoruz sizlere. Bakabilirsiniz. Smoothie'ler var mesela 11,5 Avustralya doları. Böyle bir yer. Ortam gördüğünüz üzere çok güzel. Tamamen İtalya bu kesim taze ekmeklerin yapıldığı, kahve kültürünün olduğu bir yer. Yoğun bir yer. İnsanlar çok alelacele yaşıyormuş gibi gözüküyor. Ama çok da güzel. Otopark yeri de var. Park edebildin mi oraya? Edebiliyoruz. Sınırsız değil mi? Para ödemiyoruz. 3 saat. 3 saat bedava şeklinde. Böyle. İnsanların da görseller bu şekilde. Mekanda herkes sandviç yemeye gelmiş gibi bir şey aslında baktığınız. Mutlu muyuz arkadaşlar? Sen mutlu musun kardeşim? Niye ya? Hep o koç yüzün oldu değil mi? Kaleye geçirdi. Olmaz ya. Adam anlamıyor ya. Olmaz ya. Neyse haftaya konuşacağız. Haftaya konuşacağız o koçla. Ayar vereceğiz. Bir şey demek istiyor musun İngilizce? No. No mate. Şimdi arkadaşlar geldi bu wagyu sandviç. Bayağı büyük bir sandviç. 2 parçadan oluşuyor şu şekilde. Can ısıracaksın mı? Yok.
Çok güzelmiş. Bayağı lezzetli. Bayağı da doyurucu böyle. Bunun fiyatı 18 Avustralya doları. Geldiğinizde öneriyoruz. Ekmek sıcacık kıtır kıtır. Çok güzel. Kahvesi de fena değil. Güzel. Afiyetler olsun. Take a daily dose. I want you to be my antidote. Avustralya deyince aklınıza ne geliyor? Park, bahçe, tabii ki de yeşillik. Biz de nereye geldik? New Farm denilen bir bahçeye geldik. Buradan da nehire doğru gidiyoruz. Kaç, yani burası ne kadar büyüklüktedir? Kaç kilometredir? Çok kilometredir değil mi? Çok kilometredir abi ya. Bayağı Ya. büyük ama. Bayağı büyük. Yani ucu bucağı yok gibi duruyor arkadaşlar. Ama çok güzel. Her yer yemyeşil. Palmiyeler var. Farklı türden ağaçlar var. Ağaçların yaşları da bayağı büyük. Yani gövdelerini bayağı gördüm böyle. İyi duruyordu. Şunlar kauçuk gibi böyle. Ne alaka? Onları atıyorlar abi. Bu Hı. işte doğal yaşamı preserve edebilmek için yaptıkları Korumak bir şey. için. Korumak Bir bakalım, yer testi yapalım. Avustralya'da insanlar temiz mi değil mi? Yerleri bir kontrol edelim. Tabii. Sigara izmaritleri var mı yok mu? Vallahi yaprak görürüz gibi bakıyoruz şu an. Bir tane daha sigara görmedim izmariti. Bizde her santimetrede 5 tane sigara izmariti var Türkiye'de. Alan atıyor. Yok abi, sigara migara hiçbir şey yok. İstihdam sağlıyorlar. abi. Hak getire yani. Temizlemesi gerekiyor işte. Değil mi? Bizde öyle işçi gözüyle. Böyle Avustralya'da yaşam arkadaşlar Şöyle çok güzel zor. bir dondurmacımız var. Hiçbir kaos yok çünkü. Yani yaşam şartları çok yüksek. Burada saatlik ücretler dün sen söylemiştin. Ne kadardı? Şu anda minimum 26-27 dolar. Hı hı. Haziran sonundan itibaren tekrardan yükselecek işte. İşte yıllık olarak da sanırım 60 bin, 55 bin, 60 bin. Tam şimdi O da minimum. minimum yani böyle işte. Ama zaten onu alan yok yani. Hani Değil mi? Herkes o daha sadece yüksek. o base. Sen mesela garsonlar vesaire ne kadar kazanıyordur ortalama? Yani Tipi mipi benim mesela. restoranımdan örnek vermek gerekirse Hı hı. şu andaki restoran müdürü 85 bin kazanıyor yıllık. Onun altındakiler 70 bin, 65 bin. Geri kalanlar casual oluyor. Onlar da zaten saatlik ücret aldığı için. Ama hani 40-50 binden aşağı kazanan yok. Yok. Düşünün ki bu hani kalifiye gerektirmeyen, servis hizmeti sunan bir işte çalışan insanların aldığı ücretler. Bunun yanına mühendisi, doktoru vesaire koyduğumuzda ciddi rakamlar kazananlar Evet, vardır. Yani avaraj mühendis maaşı sanırım 100-110 bin olması Oo. lazım. Ya da başlangıç fiyatı da olabilir o. Doktorlar zaten inanılmaz iyi paralar kazanıyor. Değil mi? Evet, gelir yüksek, gider de yüksek. Gider de yüksek ama. Ama ona göre de adam bak sana hizmetini veriyor. Burada oturuyorsun nehrin kenarında, canlı müzik dinliyorsun. Tertemiz bir doğa var. Bak ağacın yaşlılığını bak görüyorsunuz değil mi? Ama güzel bir ağaçmış. Yani çok keyifli ya. İnsanlar burada cumartesi günü bu şekilde değerlendiriyorlar. Hafta içi de böyle oluyor mu yoksa sadece hafta O sonları? hafta sonu. Burada, Hafta sonu. burası Powerhouse dedikleri bir yer. Hı hı. Şurada da şöyle L şeklinde market var. O markette gezelim, bayağı kalabalık Olur, bir market. olur. Gidelim. Burada da mangal yakıyorlar. En yeri de orası. Çok güzel. Böyle Hayley Calvert diyor. Şimdi pazarın içine doğru giriyoruz. Güzel kızlar, yakışıklı olanları göreceğiz gibi. Hadi bakalım. Burada bir tane bakeryci var. Hello. How are you? Very good. How is it going so far? Good. Are you from here? I'm from London. London. Yeah. Come on, England. Yeah, come on. So, what's the best thing in Australia? Why people needs to come here? I think it's just like the lifestyle. Also, weather is so nice. Yeah, yeah. It's Better like than England, yeah? yeah. Not great. I've been here like just one day, and I really love here. One day. Just one day. I'm from Turkey. Turkey. Do you know anything about Turkey? No. Kebab? Yeah, I know. Okay, Turkish, Cappadocia? but I'm Greek, so I know. Greek. I know Greek Turkey. also. Yeah, I'm Greek, Okay, yeah, nice. My Kalispera. family- Kalispera. Ezikala. Yeah, no, my family are Greek and Italian. Oh, nice. So good, bro. You are from so all- good I'm from mix, all huh? over. You are from everywhere. What are your names? Talina. Helena? Rico. Cesar. Nice to meet you. man. Nice to meet you. Nice to to meet meet you. you, Have a lovely day. Right, Enjoy. see See you. Bye bye. Ya Avustralya'da sosyalleşmek de kolay. Selamun aleyküm diyorsun. Aleyküm selam diyor. Sonra oradan bir başlıyor. Gidiyor geliyor. Öyle insanlar sosyal konuşmayı seviyorlar. Şu köpekler çok tatlı oluyor ya. Gözleri renkli falan oluyor. Bizim yaramızı deşmiyor. Ha? Yaramızı deşmi. Ne oldu ya? Kaybettik mi? Oğlumuzu kaybettik. Yapma ya. Aynısı, çok üzücü. aynısı. Aynısıydı bir de. Ulan arkadaş ben ağzımı açmayayım ben ya. Nazar değdiriyorum her şeye. Kaç yaşındaydı? Onu ayrı Tamam. konuşalım. Onu videodan sonra. Burada avokadolar var mesela. Şöyle çantası 4 dolar. Hello. Burası mesela elmalar var 6.99 kilo. Ay çok tatlıymış ya. Allah rahmet eylesin. Narlar var. Limonlar var. Limon bu kadar büyük limon mu olur lan? Elmalar var. Var. Her şey var değil mi Can? Can ya. Anlat ya. Anlat birader ya.
Burası Powerhouse dedikleri yer. Burada işte Brisbane Comedy Festival falan oluyor. Normal sanat etkinlikleri oluyor. Hı hı. Şurada gördüğünüz gibi bütün aktiviteler burada oluyor. Burası çok keyifli bir yer. Güzelmiş ya. Evet. Yani adam Vallahi işte etini bile satıyor. satıyor. Işte, baksana. Ekmekçi de var, etçi de var. Ekmek alalım mı lan Can sana? Ha, yiyeceğim mi ekmek? Ekmek yiyor ya, sadece ekmek yiyor. Benim küçüklüğüm gibi. Ben var ya ne yapıyordum biliyor musun Can? Salça vardı, salça bizim zamanımızda. Salçayla peyniri koyuyordum. Bir tane ekmek yiyordum böyle kocaman. Şimdi o Nutella oldu işte. Şimdi Nutella'ya çevrildi aynen. Bizde ballı ekmekti. Burada ne var? Cabbage Tree Coffee. Kahve dükkanı çok burada. İnsanlar kahve içiyor galiba. Gergin. Bizim köpek gergin. Ulan ama büyükmüş. Aa, gözleme çıktı. Selam var. Tanırlar büyük ihtimalle. Bakalım. Benim annem Ankara'da, babam Azerbaycan. Oo, çok güzel. Kaç senedir buradasın? 14 yıl. 14 yıl. Nasıl gidiyor işler? Fena değil, geçiyor abi. Geçiyor. Çok şükür. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler ederim diliyoruz. abi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Dolaşıyoruz. Sağ olun. Hayırlı işler. Türkler Azerbaycan ve Ankaralıymış abi. Buradaymış yıllardır. 14 yıldır buradaymış. Bak bir tane daha ekmek çıktı. Banana bread. Yok mu? O banana bread diyelim bari. Hava bir açıyor bir kapanıyor. Güzelmiş ama. Burası da gayet keyifli bir yer. Keyifli. Şimdi biraz sonra nehre ineceğiz. Burada birazcık yürüyüş yapıyoruz. Köpek parkı var. Tamam. Onu da gör. Önceden çok sık gittiğimiz bir yer. Önceden şimdi. Ah be. Bu ara gitmiyoruz. Sen bize sigara yaktıracaksın bu videoda. Yani rakıyı açtıracağım. Açtıracaksın bizi. Çiçekler var. Papatya. Şunun güzelliğine bakın. Sarı sarı. Kırmızı binalar var ya, Hı hı. onlar eskiden fabrikaymış. Şu an apartmana çevirmişler. Hadi ya. Çok tatlı. Ama çok güzel. Şu nehir kıyılarındaki evler falan bayağı değerlidir. Yüksek maliyetlidir bunlar. Güzel, nehrin dibinde böyle bir yaşam var. Keşke biraz hava daha güzel olsaydı da size aydınlık gösterebilseydik ama yine de fena değil mi Can? Gidiyor yani. Ağaçlar falan çok güzelmiş ama ya. Şöyle apartman dairelerinde falan hani çok fazla apartman yok anladığım kadarıyla. evet. Varsa da Yani- yine de güzel yani. Bak, bu şu bölgeden itibaren Hı hı. devam ettiğinde burası Newfarm, bir sonraki suburb Tenerife, Newstead, Bowen Hills. Şu bölgedeki bütün apartmanlar, yani bu bölgede dikey yapılaşma son Var. yıllarda çok fazla arttı. Son 10 yılda çok fazla var. Zaten onun dışında da gördünüz zaten hep yatay yani. Yatay. Ama buradaki mesela daireler bile çok ciddi para. Para. En Tahmin ucuzları ediyorum. 1.2-1.3'ten satılıyor yani. Değer ama ya. Yani baktığımda başka ülkelerde çok kötü yerlerde Yaşam tarzı. Yaşam yine. tarzı aynen. Yaşam tarzı olarak. Bir de yani. kazanabiliyor bu insanlar. Düşünsene yılda 100.000 kazandığını düşündüğünde adam hani yarısını yese yarısı ama atamaz tabii ki yarısını kenara. Hadi 30.000'ini atsa baktığında 30 yılda alıyor. 30 yıl mortgage. Şu anda faizler işte en iyi faiz 5.8 falan alabiliyorsun. Yani depozitona bağlı bir şekilde aylık ödemesi 5.000-6.000 dolarla Çözebiliyorsun ev işini. çözebiliyorsun. Kira ödeyeceğine ev alabiliyor adam. Birazcık Öyle bir öyle şey. oluyor, evet. Değer mi ama bir ömür harcamaya? Şimdi onu herkesin hayatı farklı tabii şimdi. Biz evsiz dolaşıyoruz diye herkesi bir tutamayız. Çünkü biz bu işten para kazanıyoruz sonuç olarak. Ondan da yapabiliyorum. O yüzden hani farklı düşünceler her zaman saygımız var. Ama değer mi diye sorarsanız bence değmez. Şahsi Kesinlikle fikrimde. Yani değmez. ömür Ben harcıyorsa. şimdi içerik için bir şey demeyeyim dedim sana da. Burası çok güzelmiş. Şu olay İşte kiremit bahsettiği az önceki değil mi? eski Fabrikanın fabrikanın şu anda işte modernize ev olmuş. Evet, yerleşim alanı oldu. Çok güzel. Ya şöyle bir yerdesin, nehire bakıyorsun. Hava şu an size böyle kötü gözüktüğü için böyle görüyorsunuz ama çok güzel burası şu an. Woohoo! Hello. It's okay ya. Manyak mısın ya? Şimdi kameramızda Can var arkadaşlar. Yavaş yavaş James Street'e doğru gidiyoruz. Orası biraz daha böyle insanların işte günlük hayatlarını yaşadıkları, aynı zamanda gym olan, değil mi? Gym oradaydı. Yakın oraya. Ha, gym yakın. Ya böyle biraz daha insanların sosyal olduğu bir yere doğru gidiyoruz. Burası park bahçeydi gördüğünüz üzere. Bu arada üzerimdeki tişört The Sezar yeni tişörtümüz. Japonya tişörtümüz. Dün bunun bordosunu görmüştünüz. Şimdi de siyahını görüyorsunuz. Can düzgün çek ya. Allah Allah, nasıl kameramansın sen ya? Lütfen ya, oynatmayalım kamerayı. Heh, aferin. Bravo. Bak kameramana bak, yakışıklılar. Üf. Üf. Bravo Can. Sevdin mi kamera işini? Güzel. İleride YouTuber olmak istiyor musun? Yok. Yasak mı? Ha, aynen. Bizim Ali'ye de yasak. Çok saçma videolar var. Sezen Yılmaz hariç hiç kimseyi izlemeyin arkadaşlar.
Şimdi kafeden su alıp 3,5-4 dolar civarında su. Yani gerçekten pahalı mesela. 600 mililitrelik. Parayı bozdurdum 50'yi. Şöyle 20'likleri var bunların. 20'liğin yanında bir de bozuk para verdi bana. Anlamadım nasıl bir bozuk para bu. Çok küçük paraları, inanılmaz küçük. Şöyle 5'lik 10, 12 verdi. Yani anlayamadım kaç para yapıyor. Bu 1 yapıyor herhalde. Bu da artık yapacak bir şey yok. Ne verdi ne etti. Suyun tadına bakalım. Burada az önce söyledi Merve, tüm çeşmelerden de su içiliyormuş. İşte her yerde çeşmeden su içiliyorsa o ülke hakikaten temizdir arkadaşlar, değil mi? Evet, değil mi? Gidiyoruz şimdi arabaya atlayıp yeni bir o James Street'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Arabamız da şekil ha, B7. Çin dünyayı aldı. Şimdi geldik. Can yine çekiyor bizi sağ olsun. Can olmasa biz bu işi yapamayacağız vallahi. Şimdi James Street'e geldik ama hava böyle fırtınalı, yağmur başladı. Avustralya'nın bir kızına bir de yağmuruna güven olmazmış. O yüzden buralara geliyorsanız dikkat edin böyle şeylere. Her an şemsiyeyle dolaşın. Bak fırtına başladı bir anda. Demin güneşten kavrulan biz şimdi fırtınada kaldık. Böyle bir yer. Ama güzel. Çok güzel. Şehri o dokusunu bozmamışlar. Ne kadar büyük binada çıksalar yeşillikleri görebiliyorsun, ağaçları görebiliyorsun. Çok güzel. Vallahi yaşanabilir bir ülke şu ana kadar gördüklerim. Bundan sonrasını beraber deneyimleyelim. Haydi gidelim. Size şöyle göstermek istiyorum insanların geldiği alanlar. Şurada bir alışveriş merkezi. Merhaba, nasılsın? Seni biliyorum ben. Oo, süper. Instagram'da, Aa, çok iyi. Bali'de her yerde. Senin adın ne? İrem. İrem. Ben de Boğa Çok burcuyum. memnun. Boğa burcusun. Oo, çok iyi. Merhaba, nasılsın? Senin ne zaman doğum günün? Benim doğum günüm 14 Mayıs. Oo, senin de şimdiden doğum günün kutlu olsun. Benim 30 Nisan'dı. 2 gün önceydi. Nasıl gidiyor hayat burada İrem? İyi, valla biraz zor. Zor mu? Hadi ya. Hem genel olarak güzel Hı hı. ama zor. Yani Zor. şartlar zor biraz. Bir de ekonomi burada da kötü gitmeye başladı. Benim 5-6 yıl önceki hali gibi. Hadi ya. Yani bazen iki işte çalışsam falan bile olmuyor. O kadar. Bir yandan İngilizceye odaklanıp, bir yandan sınava odaklanıp, bir yandan işte bizle uğraşmak falan çok zor yani. Doğru. Vallahi bilmiyorum. Burada yaşlandım 3 yıl önce. 3 yıl. Yaşlandım. Yani şu an 33 yaşına gireceğim 14 Mayıs ama Maşallah. 40 falan hissediyorum. O öyle diyorsun ha. Evet, Çalışmaya İzmirlisin. Ben de İzmirliyim. Neresinden İzmir'in? Ben Karşıyaka ama senin Güzelbahçe'de falan yazdığınız var. Sığacık'ta. Evet, Sığacık'ta. biliyorum. Arkadaşlarımın da orada var. Valla. Bütün videolarından tanıyorum. Çok sağ ol ya İrem. Çok memnun olduk ya. Kendine çok iyi bak. Başarılar. Görüşürüz. Abi Türkiye'den insanları görünce böyle çok uzak yerlerde çok mutlu oluyoruz. İnşallah istediği tüm şeyleri elde eder İrem. Çünkü çalışıyor, emek veriyor. Yani biz anlatıyoruz, insanlar anlamıyorlar abi. Ekonomi çok Zor. diyoruz yani. Avustralya bitti mi? Abi dönüyoruz yani geri. Hocam kurulu düzen olmasa gelirdik diyenlerden. Evet, şöyle mekanlar var. Çok şık, çok güzel. Hi guys. How are you? Bien. Todo bien. Hadi bakalım. Herkese laf atıyoruz işte. YouTuber olunca böyle oluyor arkadaşlar. Utanıyorsunuz mu şu an? Yok canım. Diyorsunuz mu lan? Nereden geldi bu yamyam? Senin yaptığını biz yapamayız tabii. Yani müthiş ama yani. Sağ ol abi ya. Teşekkür ederim. Bak burası da Çok buranın şıkmış. en büyük sellerlerinden bir tanesi. Önceden bu bir yarıydı. Dükkan bunlara aitti. Sonra bütün dükkanı açtılar abi. Arka taraf full şarap. Burada deneyimleyebiliyorsun. Arkadan satın alabiliyorsun. Öyle ha? Çok güzel. Çok güzel. Şık da duruyor baya. Ya şeyler çok güzel ya. Şehrin içi. Böyle insan yürürken keyif alıyor buradan. Hiç bozulmaması çok güzel. Çok hoş. Turumuza devam ediyoruz. Avustralya sokaklarını bizzat keşfediyoruz şu anda. Güzel. Şurada genç çocuklar var. Hi guys, how are you? Where are you from? I'm from Australia. Okay, what is the best thing in Australia? Why people needs to come here? Car culture. The culture of like old cars and stuff. Oh, okay. Yeah. What about you? Beaches. Beaches. Which your favorite one? Honestly, don't know. I'd go fairly big. Airlie Beach maybe, like Whitehaven maybe. Yeah. I will be there soon. Are you? Yeah, I'm gonna go road trip, so Oh, I will yeah. see there. What are your names? I'm Will, he's Klein. Very nice to meet you, Cesar, guys. Enjoy your day. Thank you so much. See you. Bak değişik giyim tarzları olan insanlar vesaire, stylish insanlar, her şeyi görebiliyorsunuz burada. Avustralya. Hoş geldiniz efendim. Doğru yürüyoruz. Genç kızların dolaştığı yerlerden biri. Merve Hanım, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Güzel bir ortam. Bir genç kız olarak siz teşekkür söyleyin. ederim. 37 yaşıma yeni girdim. Maşallah, maşallah. Allah uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. Mekanların önünde genç küçük kızlarla beraber turumuza devam ediyoruz. Burada da abilerimiz, amcalarımız şık giyimleriyle bizleri karşılıyor. Var burada. Otel mi burası? Galile Otel. Güzel duruyor baya. Biraz pahalı
Pahalı. Kıyafetler falan da çok şık duruyor. Arabalar değişiyor zaten. Değişiyor. Vibe değişti. Çok iyi geldi. Burada öyle bir steak varmış ki öyle ağzımızın suyu bile dışarıdan aktı. Öyle söyleyebilirim size. O kadar güzel bir koku geldi. Çok güzel. Hello girls. Hello. What makes you happy? Hanging out with her. Oh, she's your best friend. Yes. How long have you been know each other? 4 years. Oh, so what do you like most for her? Well, I mean, we met in dance, so anytime we're anywhere, we can always pop out a little boogie when we're together. I love a good boogie. Exactly, can't go wrong. So nice. What about you? I like her wittiness. Oh, Is that a thank word? you. She's very quick with her words. Yeah, sometimes it gets me in the doghouse, but that's okay. Pisses my mum off, but she likes it, so that's all that matters. What are your names? Alia. Cordelia. Cesar, very nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Enjoy your day. Thank you. You too. Thank you. Have a lovely day. See you. Bye bye. Yani yağmur çamur demeden durdururuz insanları, konuşuruz. Genelde ne dediğini anlamadım. O yüzden kafa salladım. Umarım Anlamadın mı? çeviren arkadaş anlıyordur. Güldüm yalandan. Abi böyle bir aksan var mı ya? Şimdi o İngilizce konuşuyorsa biz ne konuşuyoruz? Hani o da var. Ama en azından bütün soruların tonlamalarını falan anlamış gibi yaptın. O yüzden çok iyisin. Yani siz çakmadınız anladım. Çocuk anlıyor her şeyi ben falan direkt her diyoruz. şeyi anladım sandım. O yüzden sorun yok yani. Kızın dediği 9 cümleden 8'i yok bende. Ben genelde şöyle yapıyorum. Anlamadıysam anladığım kelimeyi tekrarlıyorum. Anlamış gibi hissettiriyorum karşıya. Bana o hissi verdin, karşıya da vermişsin. Emin ol. Öyle arkadaşlar. Yani İngilizce böyle uç değil yani. Bunlar çok uç yani. Intermediate. Güzelce oturduk. Bir şeyler içtik. Çayımızı içtik. Çok güzel manzaralar, arabalar geçti. İnsanlar güzeldi. Keyifli bir yerdi arkadaşlar. Şimdi de nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Buranın çok ünlü bir gym'i varmış. Spor salonu. Bu spor salonunun kocaman oluşu ve estetik oluşu çok değerliymiş. O yüzden biz de orayı görmeye gidiyoruz. Adı neydi gym'imizin? Total Fusion. Total Fusion. Total Fusion. Okey. Hadi bakalım. Gidiyor oraya. Oo, Çinli kardeşlerimiz. Güney Yarımküre'nin en büyük lüks gym'i diye. En büyük, en lüks Güney Yarımküre'nin. Hadi bakalım. Ben onların yalancısıyım. Evet, biz de onların yalancısıyız. Aynen. Elçiye zeval olmazmış. Değil mi Can? Abi cime geldin. Dedin ki benim köpeğim var. Cime geldiğinde buraya köpek kreşi diye bir yer yapmışlar. Şu şekilde köpeğinizi buraya salıp burada zaman geçirmelerini sağlıyorsun. Hemen otoparkın girişinde zaten. Şimdi cime doğru gidiyorsun. Yani cimin kreşi varsa içini düşünemiyorum neler vardır. Çocuk kreşiymiş. Yani geldin cime çocukla uğraşmak istemiyorum. Buraya bırak at çocuğu gel spora. Devam. Hadi git sen. Hadi sen Can hadi koş. Hah gidiyor vallahi Can. Arkadaşlar spor salonuna geldik. Çok da güzeldi. Ta üst katlara kadar çıktık. Saunasından ice bath'ine kocaman her şey. Havuzu da en üst katta böyle apartmanların arasında rengi falan da çok güzel. Yemek yeme yerleri, işte ne bileyim soğuk sular, tuz odaları. Her şeyi düşünmüş adamlar ama çekemedik, izin vermediler. Ama bak burada Can şu anda satranç oynuyor. Keyfi yerinde. Kusura bakmayın bu kadar çekebildim. Devamını çekemedim. Bir dahakine. Ha? Fotoğraf. Belki öyle yaparız. Belki de artık kafalarında canlandırırız. O kadar yani. Haydi şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Yeni yerlere, yeni evlere, yeni yemeklere doğru gidelim. Şimdi Brisbane şehrinin en net görebileceğimiz yerlerden biri Story Bridge'e geldik. Şöyle gösterebilirim. Böyle hatta 0.5'da aldığımda çok daha güzel görürsünüz arkadaşlar. Yani bayağı binaymış ya. Evet bayağı böyle şeymiş. Baksanıza ya. Evet, burası da son 15 senede Büyüdü değil mi böyle? çok daha büyüdü abi. Görüyorsun bak şurada büyük bir inşaat var. Aha. Oradaki bütün alçak binaların hepsini yıktılar. Şimdi oraya çok büyük bir restoranların, kafelerin vesaire olacağı büyük bir yerleşim alanı yapacaklar. Sanırım residence de olacak orada. Hani oturmak için de Oturma yapacak. yerleri olacak. Görmek istediğim nokta aslında böyle bir yerde. Ben Nehir. içerik üreticisi olabilirim herhalde ya. Tabii olur Ne senden. diyorsun? Olur. Olur benden. Burası sanki bu Kanguru iş. neydi? Kanguru Point burası. Kanguru Point arkadaşlar. Bak şimdi şehri daha iyi görüyoruz. Arabanın içinden biraz görebildik ama orada tabii ki de arabadan köprüden çektiğimiz için tam net görememiştik. Nehrin etrafında kurulmuş bir şehir. Nehir değil mi şu an bu gördüğümüz? Evet. Brisbane River diye geçiyor. Çok güzel. Şöyle yılan şeklinde devam ediyor. Devam ediyor. Birazdan da biz size yapay yapılmış bir sahile gideceğiz. Evet, South Bank'e South gidiyoruz. Bank. Çok turistik bir yer. Orayı da Severiz. gösterelim bakalım. Bakalım. Güzelmiş.
Şimdi şehrin kalbinde yapay olan bir sahile doğru çıkıyoruz. South Bank'e arkadaşlar. Şöyle bir park bahçeden geliyor. Her yer park bahçe zaten. Siz ne kadar sakin hayat yaşıyorsunuz ya. Niye hiç kaos yok kardeşim bu ülkede? Biz dedik sana ya. Olmaz, Biraz olmaz. anlatmaya çalıştık sana. Olmaz böyle ya. Şu anda Avustralya'nın en büyük 3. şehirlerinden bir tanesindeyiz. Brisbane'deyiz. Burada 2.6 milyon insan yaşıyormuş. Az önce gördüğümüz nehirin uzunluğu da 344 kilometreye kadar uzanıyormuş. Hani biz bir büyük kısmını görüyoruz ama çok uzanan bir kısmı da varmış bunun. Yani senin ne işin var insanların içinde burada? Ne yapıyorsun? Bu çöpleri yiyen kuş. Allah Allah. Çok garip yerler ya. Şimdi şu bakalım sahte beach nasıl bir sahteymiş. Çok turistik bir yermiş. Herkes buraya gidermiş. Biz de görelim. Çocuklar için çok fazla alan var cumartesi pazarları. Az önce gördüm. Otoparka fiyatı mesela cumartesi pazar saati 18 Avustralya dolarıydı. O tek fiyat var abi. Tek fiyat. 18 dolar. Bir saatte kalsan 18 sanırım yani 3 saat kalsan da O şekilde 18. Evet. 18. Burası mı şimdi beach? Ha başlıyor. Bu havuz gibi bir şey çünkü. Böyle bir alan. Yine çimleri eksik etmemişler. Bak şehrin göbeğinde kumu dökmüşler, suyu getirmişler. Şurada da çimde çimmek için yer yapmışlar güneşli günlerde ama güneş yok şu anda. Bak burada kumu getirmişler. Bu şekilde yüzüyor insanlar, eğleniyorlar. Sahte bir beach. Yani şehrin göbeğinde böyle bir yer. Arkasında nehir zaten değil mi? Bu kadar ama alan değil mi? Şuradan devam edebiliyoruz. Devam ediyor. Bir bakalım oraya da hadi. Yani Avustralya'da aksiyon bulamıyorum arkadaşlar. Bu kadar bulabiliyorum. Yani maksimum yapabildiğim aksiyon bu. Her şey huzur dahilinde burada. Kimse mutsuz da değil. Kamerada konuşan da çok mutlu. Yaşayan da çok mutlu. Ara ara yağmur da yağıyor. Nehir manzarası dibimizde. Bu nehir 344 kilometreye kadar ulaşıyor işte. Çok ciddi bir rakam. Hep de böyle bir can kurtaran falan da koymuşlar insanlara bir şeyler olmasın diye. Güven had safhada. Bu tarafta timsah falan yok. Böyle küçük küçük dükkanların olduğu bir yer daha var o South Park'ın orada. South Park mıydı artık yanlış söylüyorsam affedin. Böyle kermes yeri gibi, hatta burada bir tane Türk yeri de varmış Ahmet diye, dansöz falan çıkarıyormuş. Vay be dedim yani ne alaka. Hani bizim kültürde dansöz sadece eğlence mekanlarında olur. Bu akşam yemeği olan bir yerde dansöz çıkıyormuş galiba. Öyle bir bilgi. Yani eğleniyorsa insanlar sorun yok. Şöyle bir yer. Telefon kaplarının satıldığı küçük küçük dükkanlar. Aynı İzmir'de neresi diyeyim ben size? Kıbrıs şehitleri var İzmir'de. Sevgi yolu var. Aynı ona benziyor. Kitapçılar falan olur orada. Hediyelik eşyalar, kıyafetler falan olur. Onlardan bir tanesi gibi. Böyle İtalyan restoranları, farklı dünyanın restoranlarının hepsini bulabiliyorsunuz. Burası da o Ahmet dediğimiz yer arkadaşlar. Ahmet Lisans Turkish Restoran. Acaba Türk var mıdır içeride çalışan vesaire? Yabancı mı, Türk mü? Görelim. Şöyle bir dolanalım. Şöyle masa örtülerinin olduğu. Güzel yemekler duruyor. Keyifli. Bak menülerde neler var? Gösterelim. Mantı lamb diyor. Aa mantı varmış. Chicken pide var. Bildiğiniz her şey var aslında Türkiye'ye ait. Çok güzel. Karışık şeyler falan da var. Vay be sigara böreği. Fiyatlar da bu şekilde görüyorsunuz. 26, 27, 30 dolar. Pide mesela 30 Avustralya doları. Böyle merkezi bir yerde konumlanmış. İnşallah iyi paralar kazanıyordur. Güzel işler yapıyordur ki güzeldir de merkezi yerdedir. Hey. How are you? Good. Sobaya çarptı. Şurada bir tane bar var. Az daha gidiyordum. Yandaki mesela yerler boş ama Ahmet dolu. Ahmet dolu. Ha, pide satar abi. Pide satar. Pide doyurur. Yan tarafta da şık bir yer yapmışlar. Oli diye mesela. Burada da az. İspanyol mu? Fena değil. Fena Buradaki değil. en iyi restoranlardan bir tanesi. Öyle mi? Burada da dondurmacımız var. Hadi bakalım. Yavaştan başka yerlere gidelim. Bak Avustralya'da manava getirmedik demeyiz arkadaşlar. Şimdi manav alışverişi yapacağız. Burası restoranların toptancısıymış. Yunan işletmesiymiş. Mandalin güzel duruyor bu arada. Burada mı yetişiyor bunlar? Bilemiyorum onu. Bilemiyoruz. Çok çekirdekli değil yani. Aynen Product of Australia. Avustralya ürünüymüş. Çok güzel duruyor evet. O güzel o. O güzel o. Taze fasulye var bak. Taze fasulye 4 dolar arkadaşlar. Karpuz ne kadarmış parçası? 5.64. Ananas mesela 2.99. Şöyle Lime Star var büyük bayağı. 5 dolar bu. Burada kabaklar var 2.90.
Her şey var. Toptancı olunca daha uygun alıyorsunuz tabii. Mesela sweet potato, tatlı patates 2.99. Normal patates kilosu 2.99. Avustralya'da tarım çok fazla. Burada hatta Work and Holiday diye bir vize var arkadaşlar. 30 yaşına kadar olsa gerek bu vizeyi alabilmen için. Üniversiteyi bitirmen bazı koşulları da sağlaman gerekiyor. Ve yılda çok az insanı alıyorlar. Dünyanın her yerinden insanı alırlar. Türkiye'den de bunun başvurularını yapıyorlar. Araştırın derim. Mutlaka araştırın çünkü buralara gelip çiftlikte çalışıp çok para yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir tane avokado 1 kilo net $7. Bence fiyatlar uygun bu arada. Çiçekler var $70. Şu aynısı Bali'de, tamam mı? Kaç para biliyor musunuz? $10 geçmiyor. Çok ucuz Bali'de çiçekler. Aa bak yemiş var. Fresh Fix 30 ama. $30 satılıyor. Üzümler $20. Üzümler $20. Üzüm her yerde pahalı. Türkiye haricinde. Taş gibiler. Taş gibi bir de $30 ya. Aynen. Çok yani. Aynen. Mesela nerede o Türkiye'deki sebze meyve? Ne kadar tarım da gelirse toprak gelişmediği sürece işe yaramıyor. Şöyle blueberries'ler var mesela $8 satıyorlar. Ama güzel. Meyveler, sebzeler çok kaliteli duruyor. Burada patlıcanlar var. Havuçlar var. $3 kilosu. Salatalık bak bildiğin salatalık bizdekiyle aynı $7. Salatalığı normalde böyle satıyorlar. Şöyle bak. Şu şekilde. Burada mantarlar var. Soğanlar var. Hay. Domateslere bakalım. Domateslerin kalitesine. Şu domatesler var $10. Pahalı değil mi? Değil mi kardeşim? Ya zengin adamın hali başka oluyor Can ya. Bak burada başka tarla domatesler var. $15. Burada papayalar var. 3.10. Böyle arkadaşlar. Market fiyatlarımız da bu şekilde. Son bir tane yumurta göstereyim size. Yumurtalar da böyle kolisi $18. Bali'de bu çok daha ucuz. Yani zaten Bali ile burayı kıyaslamak çok saçma olur. Birinin askeri ücretini duydunuz kaç para? Bali'deki askeri ücret $150 ile $300 arasında değişiyor. Bakalım çerezler nasılmış? Şöyle çerezler 14. Karışıklar var 10. Gayet güzel duruyor bir de bu arada. Şu şekilde var. Australian Salted Peanuts diyor. $7 diyor. Yine Avustralya malları var ha. Yani bayağı üretim var burada. Değerli topraklar, peynirler, çerezler, ıvır zıvırlar, humuslar. Her şey var. Güzel market. Beğendim. Hadi eve geçelim artık. Ve geçmeden şunu da göstereyim. Ne aldık hocam? Oo, salamlar, sosisler, sandviçler. Çok güzel. Müthiş. O ne? Kuskus. Çok iyi. Patates var. Hurma var. Hurma. Can ne yapıyor? Kamerayı mı istiyorsun? Ah. Bak size bir bilgi. Dünya neresine giderseniz gidin fındığı açın. Arkada Türkiye yazısını görürsünüz. Yani fındık üretiminin yüzde bilmem kaçı dünyada bize ait. Haberiniz olsun. Buna gururlanabilirsiniz. Özellikle Giresun, Artvin o taraflarda fındık güzel yetişiyor. Varsa aranızda burada fındık yetiştiricisi olanlar daha da iyi bilgi verebilir. Altta yorumlarda. Çok da seviniriz arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Merve sağ olsun çok güzel şeyler ayarladı. Eline sağlık. Bu senin favori elma. Evet. Neydi adı? Custard apple. Abi her şey iyi geliyormuş. Yani ölümsüz oluyorsun bunu yediğinde. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Çok iyi. Cennet elmasına benziyor. Hiç yemedim mi? Hiç yemedim mi Türkiye'de? Çok lezzetliymiş. Çok lezzetli. Yumuşak, tatlı. Bayağıdır yediğim en güzel meyvelerden. Bu buranın elması mı peki? Ben sanki bu Bali'de de gördüm. Var mıydı Bali'de? Bali'de olabilir. Sanki ben de gördüm. Ama yemedim orada. Bayağı yediğim en güzel şeylerden biri. Canın çekti değil mi o kadar güzel? Bunu geldiğinizde Avustralya'yı denemeden gitmeyin. Vallahi çok iyi. Çok iyiymiş. Mükemmel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi afiyet olsun bize arkadaşlar. En sevdiğimiz zamanlar yemek zamanları. Hem de nerede? Dostumuzun yerinde arkadaşlar. Burası Pepe's diye geçer. Dine-in, take-away, Meksikan yemekleri. Tabii ki de Mesut'un yerine geldik arkadaşlar. Hoş geldik. Böyle bir restoran. Ev tarzında bir konsepti var. Çok çok tatlı. Burada bugün Meksika yemeği yiyeceğiz. Hazır mısın? Oley. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kameraya direkt girdim. Ne yapıyorsun? İyi, ne yapalım? Yemek yemeye geldik. İyi yaptın. Geçin bana, 2 dakikaya masamız hazır. Kendine bir margarita söyle lütfen. Söylüyorum. Hemen söyle. Bak Mert orada. Mert orada. En iyi bartenderim. Valla öyle mi? Tamam. Giriyoruz içeri. Bugün yoğun bir günmüş. Yoğun bir gün olduğu için de bayağı da insan var gördüğünüz üzere. Maşallah maşallah çok güzel. Merhaba. Burası bu şekilde restoran. Oo tıktım. Valla yani müthiş gerçekten müthiş. Burada bize yer yok. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Mert değil mi? Evet Mert, nasılsın? İyi valla ne olsun? Nasıl gidiyor? İyi vallahi koşturuyorum. Kolay gelsin. Yoğunsunuz bayağı.
Kolaylıklar diliyorum. Barınız da çok güzelmiş. İçerisi tıklım tıklım ya. Bize yer yok. Ayarlasın patron. Değil mi? Ev sahibi geldi. Çok güzel arkadaşlar. Vallahi ben bayıldım buraya. Eski bir yer olması falan bayağı değerli yapmış burayı. Şimdi biz Spicy Margaritalarımızı söylüyoruz arkadaşlar. Meksika'yı yaşamamız gerekiyor. Meksika'da hatırlarsanız videolarda ne yiyorduk? Nachos yiyorduk. Burrito yiyorduk. Ondan sonra taco yiyorduk. Tacoyu onlar biraz farklı yapıyor. Amerika'da biraz da farklı olabilir. Ama en güzeli bence fajitaları Meksikalıların. Ben Meksikalı neyi sevmiyorum? Kişnişten nefret ediyorum. Do you like coriander? I hate coriander. But there is only one thing. Someone love it, someone hate it. There is no middle, you know? I hate it. Koriander onlardan bir tanesi. Koriander. Sen seviyorsun. Sen seviyor musun koriander? Abi ailece bunlar korianderi seviyormuş. İnşallah yemeklerimize gelmez ya. Ona göre seçeceğiz. Fiyatlar gelecek olursanız buraya arkadaşlar gayet uygun fiyatlar. Hani Orayı karıştırmıyor. fiyatları söylemeseydik. Yok ya gayet uygun yani. Bugün kahvaltı yerinde yedik. Neredeyse 25 dolara sandviç yedik. Burada et yiyorsun. 25-30 dolara yine aynı şekilde. Mesela quesadilla yerseniz 25. Quesadilla'yı ben çok severim mesela. Fajitalar var. 35 var. Beefly 41 var. Yani güzel bir akşam yemeği yemek istiyorsanız Avustralya'da uygun orta segment bir şey bence 35 ile 45 dolar arasında değişiyor. yemek olarak evet. Ana yemek değişiyor. Aynen. Ana yemek olarak evet. Ama derseniz ki ben biraz sadece şurada tırtıklayacağım, yanına margarita alacağım, cips yiyeceğim, taco yiyeceğim, ıvır zıvır yapacağım. 15 ile 20 dolara çıkarsınız. Tabii içkiyle de ayrı bir fiyat ödeyeceksiniz haliyle. Örnek veriyorum Mexican local beer'lar, Corona mesela 11 Avustralya doları gibi görebilirsiniz. Selamımı söyleyeyim burada. Bak kral burada. Gelenler olur Sezer'den gördük diye. Bir güzellik yaparsanız en azından bir guacamole, Sezer koduyla %500 dolar. Bak sürpriz yaptım ha. Veriyoruz dedi. Gelin buraya arkadaşlar. Yer bulursanız gelirsiniz. Önceden rezervasyon yapsınlar değil mi? Tavsiye olur. Olur. Rezervasyon. Yer bulamazlar. Evet. Öyle duruyor arkadaşlar. Yemekler gelsin deneyelim. Cheers. Evet. Abi tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim her şey için. Oo güzel. Bunu buradan içelim ya. Evet, ben bunu hiç gerek yok. Tepede değemiyorsun. Evet. Acılı margarita. Güzel. Burada da acılı jalapeno'lu pepper neydi adı? Jalapeno poppers. Jalapeno poppers denilen içinde peynir olan jalapeno'lu. Hatta kişniş de varmış ama çözeceğiz. Alabiliyor musun? Çok zor ama. Çünkü çok karıştırıyoruz onu. Biber var ya zaten alamıyorsun. Güzelmiş bayağı. Şöyle biraz da acı sostan bandırayım. Acayip acı değil. Değil. Ama güzel bir acı. Başlangıcı güzel yaptık arkadaşlar. Şimdi guacamole de bizzat böyle geliyor. Önünüzde yapılıyor arkadaşlar. Mükemmel bir avokado. Yanında domates. Antep fıstığı falan da var ya. Çok güzel. Çok keyifli. Ben koriander sevmediğim için çıkartmışlar burada. Teşekkür ederiz valla. Taze yiyeceğiz şimdi onları. Şefim olaya el attı. Domates sosu da ekliyor şimdi guacamole. Oh mis. Şu cipsten batırıyorsun yiyorsun. Ben bir ara Amerika'da her gün şu cipsten alıyordum. Tamam mı? Her gün. Şu guacamole'den kendim yapıyordum. Bir de pesto sosu ekliyordum üstüne. Abi hiç kilo veremedim. Sürekli bundan yiyordum. Yani cipsi mesela şey yapıyordum. Bölüyordum. Bir haftada falan yiyordum ama her gün yiyordum. Çok keyif alıyordum çünkü. Çok lezzetli bir şey. Soğan yok ama bunda şu an. Bence soğan yok. Yok soğan şu anda yok. Soğan yok. Soğan koymadı. Normalde koyuyoruz. Sen Ama ona koriander koydum. sevmediğin için. Güzel. Ama şunda soğan var. Var mı Soğanı onun? geçecek Bakayım şimdi. hemen. Çok güzel oldu. Biraz daha limon istiyor, lime istiyor mu? Yo bence çok iyi. Bilmiyorum. Bence iyi. Çok güzel. 2 tane başlangıcı puanımız 10 arkadaşlar. Yani yüzü burada diye değil. Gerçekten öyle. Gerçekten ağlayacağım. Yıllardan beri emeklerim en sonunda Biri gördü. Biri gördü takdir etti. Gelenlere bak, gelenlere şimdi. Öf. Bunları yiyeceğiz şimdi arkadaşlar. Fajitalar geldi, etler geldi, dürümler geldi. Hem de mısır ekmeksiz. Çok iyi seçim. Müthiş. Öf. Bak yanıyor arkadaşlar. Vallahi bize afiyet olsun. Canınız çekmesin. Bir tane dürüm yapacağım, onu yiyeceğim. Çok fazla olmasın. Bir tane dürüm yapıyorum arkadaşlar. Hangisini istiyorsun abi? Ben biraz fajitayla başlayayım. Can etleri çalıyor ne? Aferin akıllı. Etli, biberli, domatesli. It's okay ya, al ya. Al. Peyniri attı. Şöyle koyduk. Bunun üstüne biraz ne koyalım biliyor musunuz? Bu krem avokado değil mi? Kaşıklar bunlar için değil mi? Ben çok yemeyeyim onlardan. Avokadolu fajitayı saralım. Sardık dürümümüzü. Bir Adana değil ama
Mükemmel. Eğer ellerimi yiyorsan, parmaklarımı yiyorsan çok lezzetli. Çok güzel vallahi. Elinize sağlık. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. O zaman videonun sonuna gelirken nereye geldik? Gece kulüplerine geldik. Gece hayatına geldik. Neydi buranın adı? Vale'deyiz şu anda. Vale. Evet. Vale'de hareketli bir sokağa geldik arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Sağlı sollu şurada ayrı yer var. Orada ayrı yer var. Mekanlar var burada sağlı sollu. İçeri girmek için hatta kimliğinizi yanınızda taşımanız gerekiyormuş. Ben taşımıyorum şu anda. Bakalım. Böyle sıra var. Bunların hepsi mekana girmek için mi? Vay, çok iyi. Şöyle herkes sıra bekliyor. Cumartesi gecesi bugün. O yüzden cumartesi gecesi hareketli olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Öyle gördüğünüz üzere zaten her yerde hareket var. Burada bir sürü çocuk var. Hey guys, sorry. Hey guys. Hi, how are you? Bayağı hareketliymiş burası ya. Dur karşıya geç. Daha esas temel yer orası arkadaşlar. Burası striptiz kulüpler, sport barlar. Avusturya'da. Burada Eclipse diye bir yer galiba. 247. Öyle burada ayrı yer var. Güzel yerler, hareketli yerlermiş bayağı. Geziyoruz biz de sizler gibi. Peki kaçta bitiyor burada gece hayatı? 3, 4, 5. Yani çok öyle geçe kalma yok. Hayır. Yok mu? Yok, hayır. Bayılıyor herkes. Ya ben de ustası değilim bu işin de hani yani 1-2 gibi biter. 1-2. Evet. Oluyor yani bir şey olduğunda. Yok ya arkadaşlarım demişti falan. Abi duyuyoruz. Duyuyoruz. Yani arkadaşlarımızdan duyduğumuzu söylüyoruz. Şimdi esas yere doğru da ilerliyoruz burada. Burada yavaş yavaş dağılmalar, bayılmalar. Bir tane çocuk kızın numarasını aldı mesela şu an. Yerlerde şimdi Hadi ya, yıkılmışlar tabii. o kadar. Tabii yıkılmışlar, bitikler, ayağa kalkamayanlar, kavga eden de olur kesin. Avustralya'da The vlog, G. I'm on the vlog now. Yeah bro. Yo, what's the vibe? What's the vibe? What's the vibe? What's your name bro? I'm T-Seb G. Follow me on Instagram, 14k followers type shit. Oh, Shit, we're trying to get to 20k. He has 1 million. 1 million. Hey. Hey, I'm trying to get to a million. I'm trying to get to a million one Okay, day. say your name. Call me T-Seb Instagram, IG. Yo, What do you do we're there? going. What do I do? Fuck, it's hard to say. I just feel like, nah, 'cause I do You're not really everything. sure. I do everything, bro. Everything. You know what I'm saying? Everything. I saw that you got the number of the girl, yeah? I can get more if you want. I can get more. See you brother. Enjoy. Buradan devam edelim. Abi Avustralya, Amerika'da bu insanların özgüveni çok yüksek ya. Ben bu arada kesin Türk dedim. Bize arkadan sarılıyor. Sarıldı. Bayağı samimi bir sarıldı ya. Hani bana bayağıdır bu kadar sarılanı görmemiştim. Bende de oldu direkt hani ceplerimi bir kontrol edeyim. Tabii. Hani hiçbir şey yok ama cebimde bir kontrol edeyim falan. Yani Avustralya'da soyuldu diye çıkmayalım yani. Hareketli sokak, bayağı hareketli. Buraya alacaksın, röportaj yapacağım benim mikrofonla aslında sabaha kadar ama gerek yok, artık o işleri bıraktık. Eskiden de o işte. Eskiden de o işler. Şimdi Gezgin kanalındayız. Hey girls, I have a quick question. Where is the best nightclub here? Chattahoochee Joe's. Which one? Where's this going? Chattahoochee We are just walking Chattahoochee Joe's. We're not just near here. Chattahoochee Joe's, just up there on the corner. Chattahoochee Joe's. So Thank you. good. Thank you. Not Enjoy your alright. night. See you. Bak çok da konuşkanlar yani. Kimseye gelip de sen beni niye çektin falan da demiyor. O da güzel bir olay. Kebap. Kebapçı, aha. Kebap her yerde abi. Burası da hareketli bir barmış, Fins. Burası bayağı hareketliymiş ya. Dedik. Sana bir şey söyleyeyim mi? Beni böyle bir ay burada bırak. Ben fenomen olurum yine konuştuk burada. bak. Aynen, bunları bıraktık. Bunları bıraktık arkadaşlar. O eskiden de, eski Sezer Yılmaz'dı. Şimdi Gezgin'in düzeldi. Burada bak yine sıra bekliyor çocuklar. Amcam da burada. Her yaşa hitap eden bir eğlence anlayışı. Retro Cocktail Bar. Hey girls, where is the best nightclub here? After dark, Kenjin. Here. It's just down the road, yeah. Thank you. Enjoy. Bye bye. Biraz önce ilk sordukları şuraya söylediler. Buraya mı? Chattahoochee. Chattahoochee. Latin barları falan var mı? Ne barın? Latin barları falan. Bana niye soruyorsun? Hocam bilmiyorum, yerlisine soralım dedik. Götüreceğim. Ha tamam gidelim. Oo burası çok güzelmiş ya. Böyle bir yer. How are you? How are you? Very good, you? I'm very good. Where are you from? Brisbane. Oh nice. See you. Bye bye. Abi biz buraya yeni bir bölüm çekelim. Burası. Burası ne? Karşıya geçelim. Küçükken geliyor muydunuz? Tabii yani hiç kaçırmadan haftada 3 defa geliyorduk. Ciddi değil mi? Yok mu abi? Aa, Mesut Bey'den itibarım var. Yok. İtiraflar. Sil Yok, burayı sil. sil orayı sil. Şakaydı o. Şakaydı.
Bu tarafta arka tarafıydı buranın. Buradan da devam edelim. Ve sadece kadın var yani. Şu an görüyorum balo gibi bir yer var. Erkolar neredesiniz? Heh, Erkolar buradaymış. Güzel. Nerede senin bu Eylül'ün bahsettiği sörfçü çocuklar? Sörfçü çocuklar nerede bu yakışıklı sörfçü çocuklar ya? Bak bayılanlar var. Yıkılmış. Yıkılmış. O bitik yani. Değil mi? Bundan Bu sonrası saatte yok bir de orada. yani. Hani Evet. saat daha çok erken. Bir de bak işte. Bak bu görüyor tane musun? daha gitti. Bu da mesela. Ah be kardeşim yapmayın şunu sokağın Şu ortasına. mesela çok kötü yani. değil Çok mi? kötü abi. Bu işte tecrübesizlik bu. Bir de kalite yok yani. Kalitesizlik bu. Burada başka bir gece kulübü var. Hey man. Hey man. Hey. Ne diyorsa. Şimdi tekrardan o sokağa doğru döndük. Arkadaşlar bence Brisbane gece hayatı, özellikle bak bayılanları görüyorsunuz burada. Bunu yapmayın lütfen. Güzel güzel iç. Aynen 6. 7. yani bayılanları görüyorsunuz. Siz böyle olmayın. Gelin burada eğlenin, dans edin. Alkole düşmeyin yani. Hani lütfen güzel güzel eğlenin. Dur yavaş evladım. Burası başka bir bar mesela. Genel olarak kapılarda sıra var ama. Evet abi. Cumartesi akşamı olduğu için, güvenlikten de geçtiğin için genel olarak sıra var girişlerde. Bir de şey ama temiz yerler falan yine temiz. Hani bilmiyorum gecenin sonunda ne oluyor? Dağılıyor. Bayağı düşmüş abi. Abi düştü çünkü ben çok kötü gece hayatları Evet, gördüm. evet belli. Belli ki kök. Çünkü yani Burası ben zorlanıyorum mesela, evet. Yani şu an bakıyorum öyle sigara izmariti falan yok. O hoşuma Onlara gidiyor. bakıyorsan evet. Evet, Tabii ben ona bakıyorum. Mesela şehir temiz. Çünkü sigara içen çok olmadı. Yok değil mi? Sigara içen çok az Burada olduğu için. vape falan içiyorlar değil mi? O Evet, üfleme. vape çok fazla var. Normal sigara bir de atıyorum binalardan 5 metre uzakta, 3 metre uzakta vesaire kurallar olduğu için insanlar da içiyor mesela. Sonra yerde görmüyorsun izmariti yani çok fazla. Çok iyi. O bayağı iyi bir şey. Bak böyle karşısı hareketli, karşıya doğru geçeceğiz şimdi. Gece grup şu ışıkların olduğu Şu mu? Ha. yer var ya, oradan şehri görüyorsun. Şehri görüyorsun. Bütün şehri Aa, görüyorsun. çok güzel. Rooftop tarzı mı? Ha, evet. çok güzel. Ama benim favori yerlerimden biri şurası oldu. Çünkü şapkalar mapkalar böyle insanların kafasında. Aa bak bir tane daha YouTuber var. Bak bu da canlı yayın yapıyor şu anda burada. İnsanlarla konuşuyor, canlı yayın yapıyor. Benim gençliğim. Baksana burası çok güzel konsept olarak. Ya çok hoşuma gitti. Bar bayağı güzelmiş ya. Burası bayağı güzel. Şapkalar falan insan. Konsept olarak çok iyi. Evet. Peki içeride maliyetler nasıl? Girişler bedava mı? Yine mekanına göre değişiyor. Bazı mekanlara girişte ücret veriyorsun. Sana bir içki veriyor onunla birlikte. Mesela ne kadar bir içki ortalama? 11-12 dolar falan mı? Yani yok ya. Bira 10-15 bandındadır. Kokteyller de şu anda 20-25 bandında. 20-25 pound. Yani şunu söyleyebiliriz. Şu anda Avustralya gece hayatında öğrenciyseniz bir saat çalışmanızı bir içkiye verebiliyorsunuz gibi bir şey. Tabii çok rahat bir şekilde. Burada eminim çok fazla öğrenci vardır bizi izleyen Türkiye'den. Gelmediyseniz buralara benim Latinler çalıyor burada. Umbara Gastorina. Burada da bir tane müzik hall var. Abi bence videonun sonuna geldik ya. Biraz da biz eğlenelim. Hadi öyle yapalım. Biraz da biz de takılalım. Arkadaşlar umarım sevdiğiniz, eğlendiğiniz bir video olmuştur. Biz gerçekten çok keyif aldık. Ben her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Yarın da yolculuğumuz devam ediyor. Evet. yarın Sahillere gidiyoruz. atacağız kendimizi. Byron Bay. Byron Bay, Burley Heads. Başka? Var mı başka? Valla yol bizi götürsün. yarın Yol bakacağız. götürsün. O zaman arkadaşlar bu videoya bir tane beğeni, bir tane yorum atarsanız bu kardeşlerinize çok destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Avustralya'dan. Selamlar, sevgiler. Buradan selam vermek istediğimiz birileri var mı arkadaşlar? Cem'e selam verelim. Cem'e selam verelim. Cem'e selam verelim. Cem'i çok seviyoruz. Cem'i seviyoruz. Tanıdığımız, sevdiğimiz herkese selamlar buradan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.